3 ülke, 48 takım, tam 104 maç. Futbol tarihinin bugüne kadar gördüğü en büyük, en devasa ve en karmaşık turnuvasına hoş geldiniz. 2026 Dünya Kupası'nda bildiğiniz, ezberlediğiniz tüm turnuva kurallarını unutun. Çünkü futbol dünyası artık bambaşka bir rotaya yelken açıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu turnuvada tam 48 ülke sahne alacak. Ve işin en çılgın kısmını biliyor musunuz? Grubunu 3. sırada bitiren, neredeyse elendi gözüyle bakılan bir takım birkaç hafta sonra elinde Dünya Kupası'yla kutlama yapıyor olabilir. FIFA'nın getirdiği yeni statü futbol tarihinin en büyük kaosuna ve en amansız hayatta kalma mücadelesine sahne olacak. Ve bizim için, bu toprakların insanları için en önemlisi. Bizim çocuklar tam 24 yıl sonra yeniden bu devasa sahneye çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile aynı gruptayız. Peki bu yeni ve karmaşık sistemde gruptan nasıl çıkacağız? Çeyrek finale, yarı finale, hatta o rüya gibi finale giden rotamız hangisi? Olası tüm senaryoları, rakiplerimizi tek tek masaya yatırıyoruz. Futbol arşivine hoş geldiniz. Kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Detaylı 2026 Dünya Kupası rehberi başlıyor. Ve geldik kalbimizin attığı yere. Ekran başına toplanan milyonların, saçına ak düşenlerin, 2002'yi dün gibi hatırlayıp o asil duyguyu yeniden yaşamak isteyenlerin bölümüne. Tam 24 yıl, dile kolay. Çeyrek asırlık bir Dünya Kupası hasretine son verdik. Bizim çocuklar kaptanın dümende olduğu bu büyük gemiyle okyanusu aşıp Amerika kıtasına ayak bastı. Kurada yer aldığımız yer D grubu. Rakiplerimiz ise tam anlamıyla bir dünya karması. Kuzey Amerika'dan ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Okyanusu ekolünden gelip Asya'da yarışan Avustralya ve Güney Amerika'nın o geçilmez duvarı Paraguay. Ne kolay bir grup ne de geçilmez bir labirent. Tam dişimize göre ama hatayı asla kabul etmeyecek bir kurtlar sofrası. Şimdi ilk rakibimizi, grubun en büyük baş ağrısını inceleyelim. Amerika Birleşik Devletleri. Adamlar ev sahibi. Arkalarında devasa bir seyirci desteği ve turnuva organizasyonunun motivasyonu olacak. Amerikan futbolu hızlı, atletik, fizik gücüne ve bitmek bilmeyen bir enerjiye dayalı. Premier Lig ve Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynayan genç, dinamik bir jenerasyonla geliyorlar. Onlara karşı oynarken tempoyu onların belirlemesine izin verirsek bizi kendi atletizmleriyle boğmaya çalışırlar. Ama unutmayın, ev sahibi olmanın getirdiği o devasa baskı ilk gol yediklerinde ayaklarının bağını çözebilir. Bizim taktik zekamız onların körü körüne hücum iştahını cezalandıracak güçte. İkinci rakibimiz Avustralya. Onları nerede görsek tanırız. Bitmek bilmeyen bir fizik kondisyon, kornerlerde ve yan toplarda tam bir hava hakimiyeti. Adeta rugby oyuncusu gibi sert ve yıpratıcı bir futbol. Yaratıcı oyuncu sayıları az olabilir ama takım disiplinleri en üst düzeyde. Avustralya'yı çözmenin anahtarı topu yere indirmek. Topu yere indirip sonra bizim o teknik, kıvrak ve dar alanda harikalar yaratan orta saha oyuncularımızla pas trafiği kurduğumuz an. Avustralya savunmasının ağır kalıplarını darmadağın ederiz. Ve grubun gizli oyunu Paraguay. Güney Amerika futbolu denince akla hep jeneriklik çalımlar, estetik goller gelir değil mi? Paraguay'ı tamamen unutun. Onlar Güney Amerika'nın İtalyanlarıdır. Katı savunma, sert futbol, hakemi baskı altına alma ve 90 dakika boyunca rakibin sinir uçlarıyla oynama konusunda ustadırlar. Size futbol oynatmamak için sahaya çıkarlar ve yakaladıkları tek bir duran topla ya da kontratakla canınızı yakıp üzerine yatarlar. Paraguay maçı bizim için taktik ve sabır sınavı olacak. Erken bir gol bulup onları konforlu savunma alanlarından çıkarmamız şart. Peki bizim çocuklar bu grupta ne yapacak? Bizim gruptaki en büyük avantajımız her 3 ekole de cevap verebilecek esnek bir kadro yapısına sahip olmamız. Amerika'nın hızına karşı oyun zekamız, Avustralya'nın fiziğine karşı tekniğimiz, Paraguay'ın sertliğine karşı ise yaratıcılığımız var. Bu gruptan lider çıkmak demek, turnuvanın geri kalanında rotamızı inanılmaz kolaylaştırmak demek. Ama yeni statüyü unutmayın. Burada üçüncülük bile çok değerli. Ancak bize üçüncülük hesapları yapmak yakışmaz. Hedefimiz net. Grubu ilk 2 sırada bitirip son 32 turuna göğsümüzü gere gere yürümek. Evet dostlar, burası turnuvanın kader anı. Futbol arşivinde şimdi en çok merak edilen, rüyalarımızı süsleyen o ihtimaller labirentine giriyoruz. Yeni 48 takımlı sistemde grup aşamasından sonra doğrudan son 16'ya gitmiyoruz. Arada bir de son 32 turu var. Yani ilk eleme turu. Biz D grubundayız. Rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay demiştik. Peki biz bu grubu kaçıncı bitirirsek son 32 turunda karşımıza kimler çıkacak? Önümüzde tam 3 farklı senaryo var. Gelin
okyanustaki bu akıntıları tek tek inceleyelim. Eğer bizim çocuklar harika bir performans gösterir, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni, sert Avustralya'yı ve inatçı Paraguay'ı geride bırakıp D grubunu birinci sırada yani lider bitirirse bizi nispeten daha konforlu bir liman bekliyor. FIFA'nın eşleşme ağacına göre D grubunun lideri son 32 turunda B, E, F, I veya J gruplarının üçüncülerinden biriyle karşılaşacak. Bu ne anlama geliyor? B grubundan gelebilecek Kanada, İsviçre, Bosna Hersek veya Katar. E grubundan gelebilecek bir Fil dişi veya Ekvador. F grubundan gelebilecek bir Japonya veya İsveç. I grubundan gelebilecek Senegal veya Irak. J grubundan Cezayir veya Ürdün. Bu rotada karşımıza bir dünya devi çıkmıyor dostlar. Tamamen dişimize göre. Oyun üstünlüğünü elimize alabileceğimiz ve son 16 kapısının sonuna kadar aralayabileceğimiz bir senaryo bu. Liderlik bu yüzden hayati derecede önemli. Tabii ki bu gruplarda büyük sürprizler olmaması gerekiyor. E grubundan Almanya'nın, F grubundan Hollanda'nın, I grubundan Norveç veya Fransa'nın, J grubundan Arjantin'in grubunu 3. olarak bitirip bu turda karşımıza çıkmasını istemeyiz. Peki işler biraz sıkışırsa ve grubu 2. bitirirsek ne oluyor? İşte o zaman rota bizi sert bir kayalığa doğru sürüklüyor. D grubunun ikincisi çapraz eşleşme kuralı gereği doğrudan G grubunun ikincisiyle kozlarını paylaşacak. G grubunda Belçika veya Salah'ın takımı Mısır'ın grup ikincisi olma ihtimali yüksek. Yeni Zelanda veya İran'ın da olduğu bu gruptan ikinci olarak karşımıza bana göre Mısır çıkacaktır. Gelelim en çok korkulan ama bu yeni sistemin gereği olan o kaos senaryosuna. Diyelim ki grupta şanssızlıklar yaşadık, 3 veya 4 puanla grubu 3. sırada tamamladık ama en iyi 8 üçüncü arasına girmeyi başardık. Elenmedik, hayattayız. Peki rakibimiz kim olacak? İşte burada FIFA'nın labirenti devreye giriyor. En iyi üçüncülerden biri olursak matematiksel simülasyonlara göre karşımıza çıkacak rakipler K grubunun birincisi muhtemelen Portekiz, I grubunun birincisi Mbappe ile Fransa veya belki de Haaland'lı Norveç, E grubu birincisi büyük ihtimalle Almanya. Kısacası grubu 3. bitirmek demek turnuvada kalmak demek anlamına gelse de statü bizi devlerin karşısına çıkartıyor. Gördüğünüz gibi dostlar bu turnuvada her sıranın, her puanın ve hatta atılacak her bir golün hesabı bambaşka bir kapıyı açıyor. Bizim çocuklar için en selametli hat hedefimizi doğrudan liderliğe kırmak. Evet dostlar, 3 ülke, 48 takım, 104 maç ve önümüzde uzanan o muazzam 39 günlük futbol maratonunun haritasını baştan sona çıkardık. Futbol arşivi olarak gemimizin rotasını futbol tarihinin en büyük, en karmaşık turnuvasına kırdık ve olası tüm senaryoları bizim çocukların önündeki o amansız yolları tek tek masaya yatırdık. Peki ya sizce bizim çocuklar bu kurtlar sofrasından D grubundan lider olarak çıkıp o rüya gibi finale kadar yürüyebilir mi? Sizin bu turnuvadaki favoriniz Dünya Şampiyonluğu kupasını MetLife'da kaldıracağını düşündüğünüz ülke hangisi? Yorumlarda buluşalım. Okyanusun bu yakasındaki futbol ulemalarının tahminlerini hep birlikte tartışalım. Her bir yorumunuzu tek tek okuyup bizzat cevaplayacağız. Eğer futbolun o asil tarihini, tozlu sayfalarında kalmış efsane portreleri ve turnuva arşivlerini bizimle birlikte keşfetmeyi seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olup o bildirim zilini sonuna kadar açmayı unutmayın. Unutmayın ki sizlerin desteği bu geminin motorlarına en büyük yakıt. Ayrıca bu turnuvanın tüm istatistiklerine, geçmiş Dünya Kupası şampiyonluklarının detaylı hikayelerine futbolarşivi.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Dijital kütüphanemiz her an elinizin altında. Bir sonraki videoda futbolun yeni efsanevi roftasında buluşana kadar hoşça kalın.